Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz İsrail'in Iron Dome yani demir kubbe hava savunma sistemi. Ancak sadece bu değil, ona yapılan geniş çaplı durdurma operasyonu. Geçtiğimiz günlerde demir kubbenin bazı saldırılara tepki verememesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Çünkü Türk hackerların saldırıları dahil olmak üzere birçok saldırıya maruz kaldı. Şimdi bu operasyonun tekniklerin derinine ineceğiz. Peki bunlara bakarak sistem neden tepki veremedi? Bu sistem nasıl durdurulur veya biz vurabilir miyiz? İncelemeye başlayalım. İsrail Silahlı Kuvvetleri kara ve deniz konusunda kısıtlı olsa da havada çok büyük bir güç. Bunu zaten bir önceki videoda inceledik. Ancak sorun savunma konusunda da tam bağımsız olmuş olmaları. En alçaktan en yukarıya doğru bütün sistemlerini kurmuşlar. Iron Dome veya Arrow gibi sistemler. Gayet korunaklı bir hava sahaları var. Fakat bugünlerde Hamas'ın yapmış olduğu yüzlerce roket saldırısı sonucu başkentlerini koruyamadılar. Öyle ki halkını sığınaklara sokacak vaziyete geldiler. Bu da füzelerden nasiplerini yeterince almışlar demek. Tabi günün sonunda atılan 200 füzenin neredeyse tamamını durdurmayı başarmışlar. Ama arada kaynayan 10-15 tane füze de ortalığı cehenneme çevirmeyi yetmiş. Liman, hava üssü ve petrol tankı gibi önemli yerleri bu sayede vurdular. Bu sistem normalde yüksek koruma sağlarken farklı teknikleri birleştirip resmen salak ettiler. Geldik demir kubbeyi kilitleme operasyonunun perde arkasına. Bakalım nasıl başarmışlar. Aslında bakacak olursak 3 adet ana sebep var. Bu sebepler de birbirine bağlı şekillerde. O yüzden üçünü ayrı analiz edip sonunda bir toparlama yapacağız. Hamas'ın kullandığı ilk teknik satürasyon tekniği. Tüm hava savunma sistemlerinin en büyük dezavantajı satürasyon saldırılarıdır. Bunu da en basit şekilde açıklarsak yüzlerce füzenin bir batarya sisteme doğru fırlatılması denebilir. Buna tamamen karşılık vermek zor. İşte tam da bu sebepten Hamas'ın kullanmış olduğu eski roket ve füzeler toplu bir yığın halinde İsrail'e fırlatıldı. Bu sırada da sayıyı algılamakta zorluk çeken radar modlama yapamadan öncelik verdiği hedefleri vurmaya çalıştı. Ancak devamında kalan diğer füzeler için tekrar analiz yapacağı süreyi ve tepkiyi bulamadı. Çünkü karşısında yüzlerce füze var. Hızlı kilit atmak zorunda kaldı. Böylece havada zikzak çizen hava savunma füzelerini görüyoruz. Hedeflerini sonradan buldular. Sistem aşırı yüklendiği için. Tabi Hamas demir kubbeye satürasyon uygularken ekstra teknikler de kullandı. Bunları analiz ettik. Farkındaysanız yapacakları her toplu saldırıdan önce saat belirttiklerini görüyoruz. Saat 9'u bekleyin gibi açıklamalar yaptılar. Normalde saldırırken şu saatte oradayız demezsiniz. Ama Hamas bunu yaptı. Çünkü hedefleri hava savunmasıydı. Başlangıçta yüzlerce füze fırlattılar. Bunlar uyduruk torpil benzeri hiçbir vasfı olmayan füzeler. Tek amacı rastgele gittiği yerde patlamak. Demir kubbe bunları algıladı ve hepsini durdurmaya çalıştı. Bu da kendisini aşırı yükledi ve savunma füzelerini bitirme noktasına getirdi. Sonrası Hamas'ın ana saldırılarını başlatması. Kullandığı uyduruk füzeler yerini daha etkili ve hafif güdümlü birkaç füzeye bıraktı. Hava savunmasının etkisi düştüğü için limanı, petrol tankını veya önemli noktaları bu sayede vurabildiler. Hepsi yaptıkları operasyonun bir parçası. Üstüne aslında olay bununla da sınırlı değil. Demir kubbe sanıldığından daha güçlü bir sistem ve İsrail'in hava sahası küçük, kolayca savunulabilir. Üstüne sadece satürasyon olayının tek başına yetmesi zor. Bu yüzden işin arkasında farklı şeyler de var. Onlardan biri de elektronik harp veya siber saldırı. Mesela geçtiğimiz yıllarda demir kubbe sistemi kısa süreliğine hacklendi. Bunun sonucunda da füzeler havada takla attı veya hedeflerine ulaşamadı. Aslında hacklendi tabiri de yanlış, siber saldırıya uğradı diyelim. Henüz kimler tarafından yapıldığı belli olmasa da sistemin bu noktada zaafları olduğu açık. Bunun da en büyük sebebi tamamen otonom olarak çalışması ya da aşırı hassas durumda olması. Atılan her şeyi görebilmek için özellikle radarı aşırı hassas şekilde çalışmakta. Siz bu hassaslığı kullanıp saldırabilirseniz sistemi sıkıntı çıkarmaya itebilirsiniz.
Son günlerde İsrail'e yönelik siber saldırılar maksimum noktaya çıkmışken Demir Kubbe'nin bundan etkilenmemesi pek mümkün değil. Yapılan operasyonlarla birleşerek sistem elektronik sıkıntıların içine itildi. Ayrıca bunun dışında kullanılan son bir taktik daha var. O da roket barajı. Temel olarak satürasyonla birebir aynı olsa da mantığı ve tarzı çok başka. Bu teknikte aynı yerden onlarca füze değil, farklı yerlerden ateşlenen bir füze yağmuru var. Bu da duvar biçiminde oluştuğu zaman karşı tarafı kitleyebilir. Çünkü sistemin radar yancısı ve radar pariteleri ne kadar yoğun olursa başarı oranı azalır. Yani yüzlerce füze karşı tarafa çok büyük zararlar verebilir. Zaten yapılan bu son saldırılarda bu teknikle başarı elde edildi. Diğer tekniklerle birlikte kullanarak. Toplarsak İsrail'in şu anda uğraştığı bu 3 şeyi unutmayın. Satürasyon, siber saldırı ve roket barajı. Normalde İsrail'in füze yakalama oranları %96 gibi mükemmel seviyelerdeyken, hatta bu yüzden dünyanın en iyilerinden kabul edilir, %70'lere kadar inmiş durumda. Bu sayı hava savunma sistemleri için hala yeterli ama tam sınırlara gelmiş. Biraz daha modern mühimmatlara karşı bu oran yarı yarıya bile düşebilir. Tabi bunca şeye karşın hala sistem yine tekil ve çoklu saldırılara karşı rakipsiz. Sonuçta dünyada 200 füzenin neredeyse tamamını önleyebilen bir sistem yok. Ne kadar sayılarla oran düşük desek de hala yeterli. Objektiflik adına iyiye iyi demek lazım. Peki madem bu kadar iyi, gerçekte ne kadar güçlü? Anlatılmayan özellikleri üzerinden kendi farkımızla kubbeyi inceleyip videoyu bitirelim. İlk olarak sistemin çalışma prensibine bakarak ilerleyelim. Bu kısımda bahsedecek olursak demir kubbenin normal radarlara kıyasla yüksek yayım içeren çok kuvvetli bir radarı var. Hatta bu radar o kadar yüksek radyasyon oranına sahip ki kullanan askerlerin birçoğu kemik kanseri olmuş durumda. Böylesine hassas. Tabi bu hassaslık insan tepkimesiyle beraber yavaş kalacağından demir kubbe bataryaları tam otonom şekilde dizayn edilmiş. Yani bir gemideki RAM sistemi gibi gördüğünü vur prensibiyle. İşin özellik kısmındaysa daha çok mekatronik içeren bir bölüm. Çünkü bazı konular sizi şaşırtabilir. Mesela bir demir kubbe füzesi 90 kilogram ağırlığında. Bununla birlikte de 3 metre boya ve 160 milimetre çapa sahip. Bu da gerçekten küçük bir füze olduğu anlamına gelir. Hisar Ağa'dan çok daha küçük ve menzili 3-5 katı seviyesinde. 70 kilometre menzili var. Bu işi gerçekten layığıyla yapabilmişler. Ancak bu noktada bizi kötü olarak düşünmeyin, yanlış anlamayın. Bu füzeler sırf küçük yapılmak için yapılmamış. Vuracağı hedefler 155 mm obüs mermileri ve kısa menzilli roketlerden olduğundan bu şekilde dizayn edilmiş. Öyle taktik balistik füzeleri durdurmak gibi bir derdi yok. Bununla beraber çok hassas bir radara sahip olduğunu da anlayabilirsiniz. Çünkü hedefleri küçük. Bu radar ELM-2084 isminde gemilerde de kullanılan dünyadaki sayılı radarlardan. Özel olarak erken uyarı rolü ve keskin görüş yeteneklerine sahip. Yani standart bir radara göre F-35 gibi uçaklara çok daha önceden kilit atıp önlem alabilir. Bunlar savaşta kritik özellikler. Tabi her sistem gibi bu radarın da çok büyük bir zaafı var. O da radyasyon oranı. Biraz önce kullanan askerlerin bir kısmının kemik kanseri olduğunu belirtmiştim. Bu çok önemli bir detay çünkü hava savunma radarları yüksek gama ışını veya radyasyon yayarsa anti radyasyon füzelerine daha kolay yem olurlar. Anti radyasyon füzeleri adı üstünde bölgeye yayılan radyasyona göre hedefini bulur. Kendileri hava savunma sistemlerinin katili olan özel mühimmatlar. Belki de demir kubbenin nadir zaaflarından biri de bu şekilde. Sonuç olarak demir kubbe alanında dünyanın hala en iyi sistemlerinden biri. Ancak her sistemin olduğu gibi bu aracın da büyük zaafları var. Bu zaafları kullanarak doğru taktiklerle onu etkisiz bırakmanız mümkün. Hamas bile bunu küçük başarabildiyse modern ordu seviyesi savaşlarda ne durumlara gelebileceğini görüyoruz. Bu bütün dünyadaki sistemler için de geçerli diyelim. Geldik videomuzun sonuna. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.